Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bir tığ işiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet, hemen şöyle bugünkü kullanacağımız ip bu şekilde. Hemen etiketinde göstereyim. Etiketimiz simli alize şal ipimiz arkadaşlar. Renk kodumuz, merak eden olursa ben şöyle 541 renk kodumuz. Siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Tığım ise 6 numara 1.40 milimlik tığ kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre tığlar seçebilirsiniz. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına hemen geçelim. Hemen şöyle tığıma ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Burada 16 ve 16'nın katları artı 5 zincir ile modelinizi kurabilirsiniz. Hemen 16 tane zincirimi çekiyorum. Ne yaparsanız yapın 16'nın katları artı 5 zincir ile ben sizlere modeli bir model üzerinde anlatacağım. Sizler dilediğiniz uzunlukta bu modeli yapabilirsiniz. Hemen 5 tane zincirimi ekliyorum arkadaşlar. Modelimi kurabilmek için. Evet, 5 tane zincirimi ekledikten sonra kenar zincirimi de ekliyorum. Buna 1, 2, 3 kenar zinciri ekledim. Sizler elinizin ayarına göre ekleyin zincirinizi. Hemen burada tutmuş olduğum kısımdan modelimi kurabilmek için trabzanlar yapıyorum. Her bir zincirimin üzerine trabzanlar, ikili trabzanlar yapıyorum. Tabii ki sizler bu modeli zincir üzerine kurabilirsiniz. Lastik üzerine kurabilirsiniz ama ben şöyle bir sıra trabzan geçeceğim. Gerçekten hoş, güzel bir model. Kendi tasarımım olan, ilk defa göreceğiniz bir model arkadaşlar. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Birlikte yaparız. Hemen şöyle trabzanlarımı sıra sonuna kadar yapıyorum. Evet, her bir trabzanımıza ikili trabzan yapıp sıra sonuna geliyorum. Evet, trabzanlarımı yaptım. Burada 3 tane zincirimi çekiyorum. Geriye dönüyorum. Hemen birinciye değil ikinciye 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yaptım. Kenardaki zincirimizle birlikte 6 tane kenar trabzanı. Kenar trabzanlarını sizler isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 2 trabzan atladım. 3. trabzanıma ikili trabzan yaptım. Tekrar zincir çekmeden aynı yuvanın içine bir trabzan daha yaptım. Burada 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi aldım. 2 trabzan atladım. 3. trabzanıma tekrar bir trabzan daha yaptım. Küp oluşturduk. 3 zincirimizi çekiyoruz. 3. trabzanımızın tepesine bir trabzan daha yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincirimizi çekip kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Tekrar hemen 3. trabzanımın tepesine yine 6 tane trabzan yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz kenardaki trabzanlar ara trabzanlarımız olarak da geçecek arkadaşlar. Çok model yaptığınız zaman, çoklu modelleri koyduğunuzda ara trabzanları olarak geçecek. Bir zincir eksik yapmışım. Hemen kenarına da battım. 6 tane toplamda trabzanımı yaptım. Su taşı olarak da ilerletebilirsiniz bu modeli. Hemen ikinci sırama geçiyorum. Yine buradaki trabzanlarımı yapıyorum. 6 tane trabzan geçiyorum arkadaşlar. Her bir trabzanımın tepesine trabzanlarımı uyguluyorum. Evet, hemen 4. ve 5. zincirim ile birlikte yine 6 tane kenar trabzanı oluşturdum. Burada modelimizin ikinci sırasına geçiyoruz.
3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine trabzanımın tepesine trabzan. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Yine trabzanımın tepesine trabzan yapıyorum. Burada 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Yine bir alt kısımda yapmış olduğumuz ikili trabzanlarımız var. Hemen diğer kanadından girip buraya 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Buradan hemen geriye çevirip diğer geride kalan kanada 7 tane daha sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesine hemen göstereyim. Kaydırma tekniği ile birleştiriyorum arkadaşlar. Bu yapmış olduğum puanı, yani yuvarlak dairemizi birleştirdik. Bu şekilde bir görüntü. Yine tekrar 3 tane zincirimi çekip tığımın başına ipimi aldım ve kenardaki kenar trabzanlarımızı yapıyoruz olduğu gibi. 3 4 ve 5. Altıncıyı da zincirimin tepesine batıyorum. Burada yine 3 tane zincir çekip, yani böyle bir görüntümüz oluştu. 3 tane zincirimizi çekip geriye döneceğiz. Modelimizin 3. sırasını uygulayacağız. Evet, geriye döndüm. Yine buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5.'yi yapıyorum. Zincirim ile birlikte 6 tane kenar trabzanı. Şimdi burada tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıp hemen yapmış olduğumuz bu daire şeklinde sık iğnemizin tepesine bir trabzan daha yapıyoruz arkadaşlar buraya. Bir küp oluşturduk. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine bu kısma bir tane trabzan yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Hiç arada zincir çekmeden bir trabzan daha yaptım. Şimdi ikinci gelişimizde modelimizin düz yüzünde tekrar bu puandan yapacağız. Yani daireden yapacağız. Tekrar 3 tane zincirimizi çektik. Trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 zincir, yine küpümüzü oluşturuyoruz. Kenardaki kenar trabzanlarımızı geçiyoruz. Buradaki kenar trabzanlarını dediğim üzere dörtlü, üçlü, yani istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsteğe kalmış arkadaşlar. Kenardaki kenar trabzanlarını. Tabi bantlarınız biraz daha uzun olmalı, kenar bantlarınız, ama bu modelleri ben bir model üzerinde gösteriyorum. Araya bu trabzanlardan yapmanız gerekiyor. Hemen geriye döndüm. Tekrar trabzanlarımı yapıyorum. Evet. Şimdi tekrar 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Geride kalan bir küpümüz var. Tekrar ikinci küpümü yapıyorum. İkinci küpümüzü yaparken yine diğer kanada atlıyoruz. Yapmış olduğumuz trabzanın bir alt sırada diğer kanadına atlıyorum ve buraya yine modelimi kuruyorum. 7 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Hemen
Evet, sık iğnelerimi yaptım 7 tane ve diğer kısma atlıyorum. Diğer kanadın 7 tane sık iğnesini yapıyorum tekrar. İlk yapmış olduğum sık iğnemin tepesine birleştiriyorum hemen. Evet, birleştirdim. Şimdi buradaki puanlarımız kaydırarak gidiyoruz arkadaşlar. 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine tekrar diğer trabzanımı yapıyorum. Geride 2 küpümüz var şu an. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Bir diğerine geçip kenardaki kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar kenar trabzanlarımı yapıyorum. En son zincirimin tepesine de batıyorum. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Hemen tekrar geriye döndüm. Buradaki trabzanlarımı yapıyorum. Evet, hemen ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, trabzanlarımı yaptım. Burada 3 tane zincirimi çekip yine kafes oluşturuyoruz. Devam ediyorum. Yine 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Yapmış olduğumuz örneğin tepesinden, sık iğnenin tepesinden batıyoruz. Yine buraya da bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. Modelimi kaydırıyorum. Buraya yine model yeri kuruyoruz. Bir trabzan yapıp arada zincir çekmeden aynı yuvanın içine bir trabzan daha yapıp model yerimizi oluşturmuş oluyoruz. Yine burada hemen göstereyim arka yüzden. Yani birer kafes kaydırıyoruz. Tekrar burada 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Kenar trabzanlarımızı geçiyoruz. Evet, kenar trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi tekrar geriye döndüm. Trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet, trabzanlarımı yaptım. Şimdi modelimizi bu kenara kuruyoruz arkadaşlar. Başlangıç kısmına kuruyoruz. 3 tane zincirimiz ile yine aynı teknikle 7 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen ikili trabzanlarımızın içine 1 2 3 4 5 6 7. Evet, 7 trabzan. Diğer kanadıma geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, 7 tane daha sık iğnemi yaptım. Yine hemen ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesinden birleştirmemi yapacağım. Gerçekten çok hızlı ilerleyen güzel bir model arkadaşlar. 3 tane zincirimi çekip geride kalan küplerimizi yapıyoruz hemen. 3 tane küpümüzü yapıyoruz geride. Hemen 3 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Yine sıradaki küpümü yapıyorum. 3 zincir. Trabzanlarımızı yapıyoruz. Kenar trabzanlarımızı. Her bir trabzanımın içine batıyorum. Evet, bu modelimizin son sırası arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bir kez modelimizi kurmuş olduk. Hemen şöyle
1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 sıra gitgelli 6 sırada modelimizi bir kez kurmuş olduk. Bu şimdi yapacağımız tekrarı olacak. İlk sırayı yeni başlayanlar için tekrar göstermek istiyorum. Yani bu şekilde çaprazlamaya bu puanları yerleştirerek gideceğiz. Tekrar hemen ikinci modelin birinci sırasını göstereyim arkadaşlar. Hemen buradaki trabzanlarımı yapayım. Yani birinci sırada ne yaptıysak aynısına devam ediyoruz. Şimdi model üstüne kuracağız. İlk sırada trabzan üzerine kurmuştuk. Model üzerine nasıl kuruyoruz? Hemen buradaki 6 tane trabzanımızı yapıyoruz. İlk sırada yaptığımız gibi 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Hemen buraya model yeri oluşturuyoruz. 3 tane zincirimizden sonra buraya tığımın başına ipimi aldım. Bir trabzan yapıyorum. Yine aynı yuvanın içine bir trabzan daha yapıyorum. Burayı hızlı geçiyorum. Önce gösterdiğim için. Hemen tekrar bu yapmış olduğumuz alt sıradaki kısmı uygulayacağız. Yine diğer puanlar gibi kaydırarak örneklerimizi sıralayacağız. Yine burada geride kalan hemen küplerimi yapıyorum. Modelimin üzerinden batıyorum küpümün birini. Modelin üzerinden yapıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine kenar trabzanlarımı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çok videom uzasın istemiyorum. Hemen evet. Tekrar gittim geldim. Kenar trabzanı yaptık. 3 tane zinciri çekip sıradaki trabzanımın tepesine trabzan. Tekrar 3 zincir sıradaki trabzanımın tepesine trabzan. 3 tane zincir modelimizi tekrar ediyoruz. Yine sık iğnelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Biraz hızlı anlatıyorum. Videomun üst noktasında 3 nokta var arkadaşlar. Oradan videoyu istediğiniz şekilde yavaşlatabilirsiniz. Dilerseniz hızlandırabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet, yine bu örneğimi tamamlıyorum. Yani örneğim ikinci sırası. Hemen birleştiriyoruz. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Burada 3 tane zincirimizi çekmeyi unutmuyoruz ve kenardaki kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, modelimizin ikinci kurulumu bu şekilde. Hemen şöyle kenar trabzanlarımı yapayım. Tekrar sizlere göstereceğim. Modelimin biraz daha büyük parça üzerinde ilerlemiş halinde göstereceğim sizlere. Evet, artık modelimiz bu şekilde ilerliyor. Yani evet, örneklerimizi kaydırarak kendini tekrarlayan bir model. Ben daha önce büyük parça üzerinde yaptığım modelimi de sizlere göstereyim. Evet, daha önce yapmış olduğum modelim bu şekilde arkadaşlar. Detaylı bir şekilde şöyle sizlere göstermeye çalışayım. Ben bu örneği 3 örnek koyarak yaptım. Şöyle 1, 2, 3. Sizlere ise tek örnek üzerinde anlattım. Hemen şöyle bakalım. Evet. Bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modelden çok güzel yelekler yapabiliriz. Hırkalar yapabiliriz. Bluzlar yapabiliriz. Eto şallar yapabiliriz. Bebek örgülerinde kullanabiliriz. Bebek battaniyeleri, yani astar kullanarak bebek battaniyeleri yapabiliriz. Şöyle hemen arka yüzünde göstereyim. Modelimin arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.